Merhaba canım dostum. Bugün bu videoya tesadüfen denk gelmedin. Belki bir şey sana aç ve dinle dedi. Belki içindeki ses şöyle dedi. Şu an biraz durman, biraz dinlenmen gerekiyor. Ve sen durdun. Bunu yaptığın için teşekkür ederim. Çünkü bu dünyada durup kendini dinlemek cesaret ister. Ve sen tam da bunu yapıyorsun. Biliyorum, zor bir dönemden geçiyorsun. Bedenin belki yorgun, belki hastalıkla mücadele ediyor. Ama bana sorarsan en çok ruhun dinlenmek istiyor. Çünkü kimse ruhun ne kadar yorulduğunu göremez. Ama ben görmek istiyorum. Duygularını, sessizliklerini, geceleri gizlice döktüğün gözyaşlarını. Hepsini görüyorum, hissediyorum. Ve sana diyorum ki yalnız değilsin. Şu an burada seninle birlikteyim. Bu video bir teselli değil, bir hatırlatma. İçindeki o gücü yeniden fark etmen için buradayım. Bak canım dostum, insan bazen kendini dipsiz bir kuyuda gibi hisseder. Sesini duyan yok sanır. Ama o kuyunun içinden bile bir ışık sızar. O ışık dışarıdan gelmez. Senin içinden doğar. Ve senin içindeki o ışık şu an hafif hafif yanıyor. Benim görevim sadece o ışığı sana hatırlatmak. İyileşmek sadece ilaçlarla değil, hatırlamakla başlar. Hatırlamak senin bir bütün olduğunu, senin değerli olduğunu, senin hala burada olduğunu. Bu yüzden bu videoyu izliyorsun. Çünkü kalbin yeniden duyulmak istiyor. Çünkü sen aslında hala pek çok şeyin mümkün olduğunu hissediyorsun. Ve ben sana şunu söylemek için buradayım. Evet, hala pek çok şey mümkün. Ve evet, sen iyileşiyorsun. Şimdi biraz içimize bakalım mı canım dostum? Çünkü iyileşmek dıştan içe değil, içten dışa olur. Ve sen şu an o yolculuğun tam ortasındasın. Farkında olsan da olmasan da. Hastalık dediğimiz şey sadece bedenin yorgunluğu değil, ruhun taşıyamadığı şeylerin bedende kendini göstermesidir çoğu zaman. Bazen bastırılmış bir acı, bazen söylenmemiş bir söz, bazen affedilmemiş bir yara. Bazen de uzun zamandır sadece güçlü görünmeye çalışmak. İşte bunların hepsi zamanla içimizde birikir. Ve bir gün beden der ki, artık beni dinle. Ve sen şimdi onu dinliyorsun. Bunu yapmak büyük bir adımdır. Çünkü çoğu insan o sesi bastırır, duymamak için hayatı hızlandırır. Ama sen durdun ve bu durmak bazen iyileşmenin en büyük ilacıdır. Şunu hatırla, bedenin sana düşman değil, hastalık sana savaş açmadı. O sadece bir mesaj taşıyor ve mesajı alırsan şifalanma başlar. Kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben son zamanlarda neyi çok içime attım? Neyi bastırdım? Kime ya da neye evet dedim? Aslında hayır demek isterken. Çünkü iyileşmek bazen sadece gerçeği fark etmektir. Ve fark etmek dönüşümün ilk kapısıdır. Ve evet, ağlamak da iyileşmektir. Yalnız kalmak da, sessizce beklemek de. Bunların hiçbiri zayıflık değil, tam aksine ruhun kendini onarma biçimi. Lütfen kendine bu süreçte nazik ol, sabırlı ol, kendini suçlama, hatta teşekkür et bedenine. Çünkü o hala senin için çalışıyor, hala nefes alıyor, hala umut taşıyor. Ve unutma, bir çiçek bile güneşe dönebilmek için önce toprağın altında bekler. Senin sürecin de işte öyle. Şu an görünmeyen bir yerden kökleniyorsun ve çok yakında hayat senin içinde yeniden filizlenecek. Canım dostum, seninle bu videoda kısa da olsa birlikte bir yolculuk yaptık. Belki sessizdin, belki gözlerin doldu, belki sadece dinledin ama içten içe bir şeyler harekete geçti ve bu çok kıymetli. Çünkü iyileşmek bazen sessizce başlar, bir sözle, bir nefesle ya da sadece birinin anlıyorum seni demesiyle. Ben de bugün sana bunu söylemek istiyorum. Anlıyorum seni. Ve senin bu süreçte ne kadar güçlü olduğunu görüyorum. Kırılgan olduğunu
Ama yine de ayakta kaldığını görüyorum. Susup içine attığın onca şeyi kalbinin derinliklerinde taşıdığını biliyorum. Ama artık bırakabilirsin. Artık yüklerini biraz hafifletebilirsin. Çünkü iyileşmek sadece devam etmek değil. Bazen durmak, bazen bırakmak, bazen de tamam diyebilmektir. Şimdi derin bir nefes al ve içinden şu cümleleri tekrar et lütfen. Ben bu süreci sevgiyle kabul ediyorum. İyileşmeye izin veriyorum. Her geçen gün daha da hafifliyorum. Daha özgürüm ve daha çok kendimim. Unutma, sen bir mucizesin. Bugüne kadar yaşadığın her şey seni buraya getirdi ve buradan sonrası seni çok daha güzel günler bekliyor. Sen bu dünyaya bir tesadüf olarak gelmedin. Varlığın bir anlam taşıyor. O yüzden kendine şu sözü ver. Ne olursa olsun ben kendimin yanında olacağım. Çünkü gerçek iyileşme en çok da kendine sadık kalmakla başlar. Ve son olarak, eğer bir gün yine yorulursan bu videoyu tekrar aç. Çünkü bu ses hep burada olacak. Bu dostluk hep seninle olacak. Seni sevgiyle kucaklıyorum canım dostum ve sana kalpten inanıyorum. Sen iyileşiyorsun ve bu dünya senin varlığınla daha güzel. Bir gün bir seminerde, imza gününde ya da bir kampımızda yüz yüze görüşmek dileğiyle. Hoşça kal yol arkadaşım.